Şimdi izleyeceğimiz video aklımdan uzun zaman boyunca çıkmayacak bir video olacak. Eminim ki siz de izledikten sonra benimle aynı fikirde olacaksınız. Görüntüler Daily Breaking News adlı YouTube kanalında 25 Ağustos 2015'te yayınlandı. 3 aylık hamile olan Perez, Honduras'ın batısında yer alan La Entrada'daki evinde gece dışarıdaki tuvaleti kullanmak için uyandıktan sonra bilincini kaybetti ve olduğu yere yığılıp kaldı. Acilen hastaneye kaldırılan Perez, yerel hastane çalışanları tarafından ölmüş zannedilerek ona göre muamele yapıldı. Daha sonra yapılan açıklamalarda Perez'in o anki ani bayılmasının sebebinin gecenin bir vakti etraftan duyduğu bir silah sesi olduğu söylendi. Bu onda bir panik atağa yol açmış ve bayılıp kalmıştı. Ancak onun ölmeyip bayıldığını öğrenmeleri çok sonra olacaktı. Önce morga kaldırıldı, ardından da mezara götürülerek evlenirken giydiği gelinlik ile defnedildi. Evet, yanlış duymadınız. Bu olaylar yaşanırken henüz gerçek anlamda ölmemişti, diriydi. Kendisinden bir gün sonra kocası Rudy Gonzalez, La Entrada Genel Mezarlığı'ndaki mezarı ziyaret ederken beton mezarın içinden gelen gürültü ve boğuk çığlıkları duydu. Hemen yetkililere haber verdi. Gonzalez olayın ardından şunları söylemişti. Elimi mezara koyduğumda içeride sesler duyabiliyordum. Önce vurma sesleri, ardından da Perez'in seslerini işittim. Yardım için çığlık atıyordu. Onu gömeli bir gün olmuştu bile. Buna inanamadım. Çok mutluydum ve çok da umut doluydum. Mezarlık çalışanı o gece mezardan gelen sesleri duyduğunu söyledi. Konu hakkında çığlıkların başka bir yerden geldiğine kendime inandırdım. İçeride canlı biri olduğunu hiç düşünmemiştim, dedi. Olayın ardından hemen mezarın başına giden yetkililer betondan mezarı kırarak Perez'i oradan çıkardılar. Acilen hastaneye kaldırılan Perez hiç durmadan titriyordu. Akrabaları onun görünmeyen varlıklar tarafından sahiplenildiğine inandıkları için buna yönelik bir ayin düzenlemeye karar verdiler. Açıkçası ben bu kararın oldukça yanlış ve cahilce olduğunu düşünüyorum. Tıbbi yardımı yine yeterince alamayan Perez bu defa gerçekten ölmüştü. Entraron casi tirando la puerta y a la paciente la traía. Y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, en este momento, Padre. Las horas transcurrieron y la joven jamás despertó. La realidad superaba a la esperanza. Pero le evaluamos al inicio. Yaşanan olay ve kaydedilen görüntüler gerçekten de tüyleri diken diken ediyor. Aile onun aslında ilk seferde öldüğünü, ancak görünmeyen varlığın onun bedenini ele geçirmesi sonucu yeniden dirilmiş gibi göründüğünü, aslında hiç dirilmediğini iddia ediyor. Siz izledikleriniz ve yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir adam köpeğini de alarak kimsenin uğramadığı bir yerde birkaç gece sürecek bir kamp yapmak istedi. Yanına fazla bir eşya da almayacaktı. Çadır da kurmaya gerek duymayan adam arabada yatıp kalkacak ve şehrin gürültüsünden uzak geçen günlerin tadını çıkaracaktı. Köpeğini de aldı ve yola çıktı. Aklında planladığı yere geldiğinde arabasını durdurdu ve yemeğini yedi. Yemeğini yedikten sonra köpeğinin dışarı çıkıp rahatça gezmesi için arabanın kapısını açtı. Dışarı çıkan köpek oldukça huzursuz görünüyordu. Zaten etrafı bir anda çok pis bir koku sarmıştı. Adamın daha sonra anlattığına göre bu koku daha önce hiç koklamadığı kadar kötüydü ve neye benzediğini tarif etmek de imkansızdı. Bunu umursamayarak anın tadını çıkarmaya çalıştı. Ancak artık iyice huzursuzlanan köpeği bir anda yürümeye başladı. Adam şaşkındı. Köpeği takip etmeye başladı. Ama ikisi de bu meraklarından dolayı pişman olacaklardı. Our fun day of exploring is coming to a close. My dog. Hey, how you doing, good girl? Oh yeah, it's a long day, I know. See what we have to eat. Let's see. My apple. And my granola bar. Good dinner, huh? Oh, you're tired, aren't you? Oh, yeah. Here. Oh. Oh.
Where are you going? Hey, where are you going? Huh? Huh? Where are you going? Hey! Oh, shoot. Flashlight. Millie! 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 Hey, put it! Where? Hey, where you going? Hey, where you going? Wow. This is huge. Hey! Where you going? What do you see, Gogo? What do you see? Do you see something? Hey, hey, wait up. Hey, hey. Hey. Where you going? Hey, hey. Where you going? Hey, wait up. Hey. Millie! Millie! Whoa. Hey. Millie! 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 Oh, God. Shit. Görüntülerin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından internete paylaşıldığını bilmiyorum. Adamın tünel veya mağara olduğunu düşündüğüm o yerde tam olarak neyle karşılaştığı hakkında kimsenin bir fikri yok. Ancak paylaşan kaynakların çoğu bunun kesinlikle köpeğin kendisinin olmadığını, orada köpeği taklit eden başka bir yaratıkla karşılaşıldığını söylüyorlardı. Paylaşan ilk kaynağa ulaştığını iddia eden bir haber sitesine göre adamın tünelde veya mağarada gördüğü şey bir köpekti. Ancak adamın köpeği değildi. Adam o geceden sonra tüm çabalarına rağmen bir daha da köpeğini bulamamıştı. Tabii bunların tamamı birer iddiadan ibaret. Gerçek olan tek şey az önce izlediğiniz kaydedilen o görüntüler. Peki siz bu söylentiler ve videonun kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce adamın oranın içerisinde karşılaştığı ve kaçmaya başladığı şey tam olarak neyin nesiydi? Yorumlarda yazın. Şimdi de bir oyuncak koleksiyoncusunun kaydettiği tüyler ürperten görüntüleri izleyeceksiniz. Oyuncak koleksiyoncusu olan adam, oyuncaklara çok küçük yaşlardan itibaren merak salmıştı. Onlarla oynamayı değil, onları toplayıp bir araya getirip saklamayı seviyordu. O yaşlardan beri devam ettirdiği bu hobisi sonucu yıllar içerisinde birçok oyuncağı deposuna eklemişti. İddiasına göre bunun içerisinde korku filmlerine konu olmuş bazı oyuncaklar da vardı. Ancak yaklaşık 27 yıl boyunca sürdürdüğü hobisini en sonunda zorunlu sebeplerden ötürü bırakmak zorunda kalacaktı. Neden zorunlu sebeplerden dediğimi merak ediyorsunuz öyle değil mi?
Koleksiyoncu adam tuhaf olayları yaşamaya başladı. Henüz ilk günlerde geceleri son kez titizlikle dizdiği oyuncakların sabah geldiğinde eski yerlerinde olmadığını fark etmeye başlamıştı. Bu olayı yaşadığı ilk gece kendi aklının ona oynadığı bir oyun olduğunu, onları diziş sırasını yanlış hatırladığını düşündü. Ancak gerçeğin böyle olmadığını çok kısa zaman içerisinde anlayacaktı. Birkaç gece ve gündüz devam eden bu garipliklerin ardından adam tüm bunlara sebep olanın içlerinden bir oyuncağın olduğunu anlamıştı. Ancak bunun hangisi olduğunu bir türlü bulamamıştı. En sonunda koleksiyon deposuna bir kamera yerleştirmeye karar verdi. Oyuncaklara duyduğu büyük ilginin yerini korkuya bırakmasına sebep olacak görüntüler kaydedecekti. İşte o birkaç farklı gece boyunca kaydedilenleri hep birlikte izleyelim. Açıkçası oyuncak koleksiyoncusu adamın anlattıkları ve birkaç farklı gece boyunca kaydedilen bu görüntüler bana gerçekçi geldi. Eğer düşündüğüm gibi görüntüler gerçekse ve işin içerisinde kurgu yoksa adamın söylediği tüm gizemli olaylara sebep olan oyuncağı da bulmuş oluyoruz. Oyuncaklara dair o kadar paranormal video inceledik ki açıkçası artık bu tarz videolara inanma oranım eskiye göre çok daha yüksek. Siz de duyduklarınız ve izledikleriniz hakkında düşüncelerinizi aşağıda bana bildirin. İki kız kardeş ve kardeşlerden birinin çocuğu aynı evde yaşıyorlardı. Birkaç gecedir içlerinde bir huzursuzluk vardı. Sanki evin içerisinde dördüncü bir kişi daha yaşıyor gibiydi. Bazen kapattıklarını sandıkları ışığı açık buluyorlar, bazen de eşyaları koydukları yerde bulamıyorlardı. Birkaç gündür durum böyle devam etse de sonunda buna kanıt olabilecek bir görüntü yakalamayı başarıyorlar. Odalardan birinin ışıklarında garip hareketlilik sezdiklerinde bu sefer buna kendi gözleriyle şahit olmuşlardı. Kardeşlerden biri odayı kontrol etmeye gidiyor, diğeri de hem onu vazgeçirmeye çalışıyor hem de yaşanacakları kameraya kaydediyordu. Kardeşlerin yüreklerini ağızlarına getirecek bir olay meydana geliyor. Girl, there ain't nothing back there, I'm telling you. Nothing back there, right? I told you. There's never. Oh my god! 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 Oh my god!
Odayı kontrol etmeye giden kardeşin arkasından biri itiyor. Aynı zamanda saçları da çekiliyor. Bu fiziksel olarak yaşayacakları ilk olaydı. Bundan dolayı da ilk kanıt diyebiliriz. Bunun ardından ertesi gece bir gezmeden döndükleri vakit henüz arabadan inmemişlerken bir şey fark ediyorlar. Evlerinin odalarından birinin ışığı yanıyordu. Bunu kendileri yakmamışlardı. Çocuğu komşuya yollayarak kendileri eve girmeye karar veriyorlar. So, me and my kid just got back from eating dinner, and my bedroom light is on, which is strange because I don't remember leaving it on. Are you sure? Yeah, I'm sure I didn't leave it on. Come on. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Yeah, I want you. Oh my God. Somebody broke into our. Yeah. I don't know. Mom, go. Oh, Jaden, yeah, it is. Go next door. Go next door and get your icy, okay? If you hear me scream, y'all hear me scream, call 911. Okay. Okay? Nope. Hem pencereden geçen silüet hem de evin içinde yaşadıkları olaylar, eğer ki işin içinde kurgu yoksa gerçekten de oldukça sıra dışı ve gizemliydi. İzledikleriniz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Dünya dışı yaşam formları var mı? Bu soru uzun zamandır insanlığı meşgul eden en büyük sorulardan. Bazıları her an onlar tarafından iyi ya da kötü niyetle ziyaret edilebileceğimizi iddia ediyor. Bazıları ise o ziyaretin çoktan gerçekleştiğini söylüyor. 2009 yılının Ekim başlarında Jim Box ve birkaç arkadaşı havanın güzel olduğunu fırsat bilerek tekneyle denize açılıp balık tutmaya karar verdiler. Kıyıdan epeyce uzaklaştıklarında gökyüzünde sıra dışı bir hareketlilik sezdiler ve bazı sesler duymaya başladılar. Yukarıdaki her neyse onlara doğru geliyordu ve muhtemelen yalnız da değildi. Hadi o anları izleyelim. ¡Hostia! ¿Qué es lo que es? Pero esto no es normal, ¿eh? ¿Pero qué coño, qué carajo pasa aquí? ¡Me cago en Diola! ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¡Hostia! ¡Cago en la hostia! ¡Cago en Diola! ¡Para la máquina! ¡Para la máquina! ¿Qué carajo pasa? Non sei, deixa un pochino che Esto no es normal. ¿Qué coño? ¡Apaga! Gökyüzünde denize yakın şekilde havada süzülen bu şey yassı şekliyle bir UFO'ya benziyor. Aniden denize dalıp ortadan kayboluyor. UFO'yu takip eden jetler ve bir adet de helikopter vardı. Kayıt aniden sonlandığı için daha sonra neler yaşandığı konusunda bir fikrimiz yok. Videoyu baştan sona izleyenlerin çoğu görüntülerin tamamen gerçek olduğunu düşünse de bazıları mükemmel hazırlanmış görsel efekt olduğunu savunuyor. Ama bana soracak olursanız ben kesinlikle amatörlerin elinde böyle bir kurgu çıkacağını zannetmiyorum. İzlediğim en gerçekçi UFO videolarından biri olduğunu söyleyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? ¡Hostia! ¿Qué es lo que es? Pero esto no es normal, ¿eh? ¿Pero qué coño, qué carajo pasa aquí? ¡Me cago en Dios! Ayrıca dostlarım, Instagram hesabıma giderek takip ederseniz birçok gelişmeden de haberdar olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma katılarak destek olabilir ve herkese açık şekilde yayınlanması yasaklanmış olan videoları izleyebilirsiniz. Ve şu anda ekranda çıkan videoya tıklayarak korkuya ve maceraya kaldığınız yerden devam edin.